Herkese merhaba, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bundan böyle her pazar sizlerle sağlıklı bir yaşamı nasıl daha keyifli, nasıl daha sürdürülebilir bir hale getirebiliriz diye bazı konuları biraz daha derinlemesine ele alıyor olacağız. Ben bugün sayfamızda sıklıkla vurguladığımız konulardan biri olan sağlıklı ve sürdürülebilir alışkanlıklar nasıl kazanılır, nereden başlamak daha iyi, başladığımız noktada neyi devam ettirmek daha iyi, bununla ilgili konuşacağım. Herhangi bir alışkanlığı hayatımıza dahil etmek istediğimizde öncelikle tabii ki yüksek bir motivasyonla başlıyoruz. Çeşitli planlamalar yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. O şeyi olabilecek en iyi haliyle hayatımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Bu başlangıçta tabii ki çok kıymetli ve güzel bir istek. Bu heyecanı duyabilmek ki onu duyduğumuz noktada aslında eyleme de geçebiliyor oluyoruz. Fakat bir şeyi çok fazla idealize ettiğimiz zaman bunu çoğu zaman farkında olmadan yapıyoruz. Kazanmak istediğiniz bir alışkanlık ya da edinmek istediğiniz bir hobi olabilir. Onu çok katı kurallarla ve çok keskin sınırlarla hayatımıza dahil etme hatasına düşebiliyoruz. Bu şu demek oluyor. Mesela siz herhangi bir spor dalıyla ilgilenmek istiyorsunuz. Sevdiğiniz bir alan var ve bununla ilgili diyelim ki bir kurs araştırmaya başladınız. Güzel de bir kurs buldunuz. Başlamaya hazırsınız. İlk başta sizin yaptığınız şey belki o kursa haftada 3 gününüzü 4 gününüzü ayırmak oluyor. Şimdi yüksek motivasyon varken evet bu sistem gidebilir. Fakat bir noktadan sonra insan nasıl ki sürekli her gün aynı şekil düşünen, aynı şekil yaşayan bir varlık olmadığı için size o 3-4 gün zor gelmeye başlayabilir. Ya da hesapta olmayan engeller çıkar. Mesela ilk birkaç hafta çok düzenli gittiniz. Oldu ki 4. hafta bir gün çok önemli bir işiniz çıktı, gidemediniz. Eğer kendinizi çok katı bir şekilde buna başlamaya hazırlarsanız en ufacık bir pürüz anında motivasyonunuzu düşürür ve bu benim istediğim şekilde olmuyor, bu mükemmel şekilde ilerlemiyor. O zaman ben bunu bırakıyorum. Bu bana göre değil. Bu şekilde katı kurallarla, keskin sınırlarla başlamak yerine güzel, motivasyonumuz var, heyecanımız, ilgimiz var. Bunu kullanalım, sonuna kadar diri tutalım. Ne yapalım? Enerjiniz olsa bile, zamanınız olsa bile bunu mesela haftada bir günle başlatın. Bu herhangi bir spor dalı için verdiğim bir örnek. Çok daha farklı bir alışkanlığı da kazanmak istiyor olabilirsiniz. Çok daha küçük bir şeydir, anında yapabileceğiniz bir şeydir. Önemli olan sizi ne zaman yaparsanız yapın, böyle çok yormayacak, çok zorlamayacak bir seviyeyle başlamanız. Çünkü bir aşamadan sonra beyniniz şuna kendini hazırlayacak. Biz kendimize bir hedef koyduk ve bu hedefe şu an çok rahat ulaşabiliyoruz. Ve bunu yaparken de kendimizi iyi hissediyoruz. O zaman biz bu iyi hissetme halini hem tutalım hem de artıralım. Ne yapabilirsiniz? Haftada bir gün zaman ayırdığınız şeyi ikiye çıkartırsınız. Veya haftada yine bir gün yapıyorsunuzdur ama seviyeniz gitgide artmaya başlamıştır. Artık haftada bir gün yaptığınız şey çok daha yoğun geçiyordur. Size çok daha güçlü hissettiriyordur. Dolayısıyla burada başlangıçta çok büyük planlar, çok uzun vadeli hedefler, adımlar yerine küçük küçük, evet ben bunu kesinlikle yapabilirim dediğiniz noktadan başlamak aslında sizin herhangi bir alışkanlığı hayatınıza çok rahat dahil edebilmenizi sağlayacak. Bunu aslında gelişimimizden bile düşünebilirsiniz. İlk başta emeklemeyi öğreniyoruz. Sonra ayakta durmayı, sonra adım atmayı, sonra koşmayı. Bunu da böyle düşünün. Çok basit bir su içme alışkanlığı kazanmak bile olsa aslında sizin o alışkanlığınız içtiğiniz ilk yudumla başlayacak. Ve siz onu bir gün yaptınız, 2 gün yaptınız, 3 gün yaptınız. Sizi zorlamayacak bir seviyede yaptınız. Ve bir aşamadan sonra bakıyorsunuz ki artık sizin için bu otomatik bir davranış haline geliyor. Ve buna başka şeyler eklemeye başlıyorsunuz. Mesela sabahları 10 dakika yürüyüş yapmak gibi ya da belki mesleğinizle ilgili, işinizle ilgili kazanmak istediğiniz bir alışkanlık vardır.
Sabahları suyunuzu içerken belki 15 dakikalık bir yazı okuyorsunuzdur kendi gelişiminiz için ve bu da size haliyle hep olduğunuz seviyeden çok daha ileriye taşıyacak, sizi yormayacak ve size keyifli gelecek bir alışkanlık haline gelmiş olacak. Dikkat etmemiz gereken bir diğer husus bu konudan olabildiğince keyif almamız ve kendimize katı kurallar, yasaklar koymamamız. Bir şeyi keyif aldığınız oranda emin olun devam ettirme isteğiniz her zaman olur. Onu aslında sıkıcı ve zor haline getiren genelde bizler oluyoruz. Tabii ki biraz daha akademik konuları, bilimsel konuları veya bürokratik konuları bu kapsama dahil edemeyiz. Çünkü onların kendi içlerinde bir gerçekliği var ve kendi dinamikleri var. Ona insanın uyumlanması gerekiyor. Ama daha genel hayat alışkanlıkları gibi düşünürsek bu noktada gerçekten keyif almak bizim için çok önemli olmalı. Ve kendimize bu konuda ne kadar yasak koyuyoruz, ne kadar kısıtlama getiriyoruz. Hepimizin çok iyi bildiği bir şey diyet yapmak. Diyet yaparken herkes inanılmaz derecede acımasız olabiliyor kendisine. Bunu yemeyeceksin, bunu yapmayacaksın, bunu içmeyeceksin. Şimdi baktığımız zaman bana göre benim hani hem ablamdan hem başka diyetisyenlerden hem de kendi yaptığım araştırmalarımdan öğrendiğim şey aslında kimse diyet yapmamalı. Çünkü bu sadece 1 aylık, 2 aylık ya da o organizasyondan önce giyilecek elbise için yapılacak bir şey değil. Bahsettiğimiz şey sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak. Ve sağlıklı beslenme dediğinizde sürekli yulaf yediğiniz, avokado yediğiniz, ne bileyim sürekli az yağlı bir şeyler tükettiğiniz bir süreç değil aslında. Beslenme dediğiniz şey çok bütün ve dünyada inanılmaz derecede çeşitli yiyecek var. Çok lezzetli mutfaklar var. Çok lezzetli ürünler var. Ve bu ürünler aslında tüketilsin diye hazırlanıyor. Burada sizin bu ürünü ne kadar tükettiğiniz, bazı ürünler için belki ne zaman tükettiğiniz önemli olan şey. Kimse size aslında onları yemeyin, onlardan uzak durun demiyor. Siz eğer kendi kontrolünüzü sağlayamıyorsanız o noktada diyorsunuz ki biri bana kendimi kontrol etmem gerektiğini söylesin ve ben de bu sistemi uygulayayım. Ya da genelde öğrenme sürecini hep böyle bir otorite figürüyle eşleştirdiğimiz için yani bir otorite olmalı, bize ne yapacağımızı söylemeli ki biz onu uygulayabilelim. Diyet yapan insanlardan mesela bunu çok fazla duyuyorum. Diyetisyenimden çekindiğim için işte dikkat ediyorum, şunu yemiyorum diyor. Halbuki ya o diyetisyen sonsuza kadar senin hayatında kalmayacak. Evet, hiç sağlıklı beslenmeyi bilmiyorsan elbette ki yola bir diyetisyenle çık. Önce ondan senin bedeninin neye ne kadar ihtiyacı olduğunu öğren. Ve sonrasında da kendine bunu artık kolay bir şekilde uygulanabilir, daha doğal bir akışa yedirilmiş bir beslenme alışkanlığı geliştir. Belki haftanın 5 günü çok sağlıklı, çok düzenli bir kahvaltı yapıyorsundur. Ama hafta sonu geldiğinde farklı bir yere gitmek istiyorsun ya da belki sevdiklerinle zaman geçirmek istiyorsun. Bu senin hafta içindeki olan kahvaltı düzeninden farklı bir şeyse seni o gün kötü beslenmiş bir insan yapmıyor. O hafta sonu o keyifli kahvaltıyı yap ya da o kruvasanı ye. Yani bu dünyanın sonu değil. Önemli olan onu yedikten sonra mesela fiziksel aktiviteni artırıyor musun? Ya da o gün öyle beslendin, ertesi gün kendi o sağlıklı rutinine kolaylıkla dönebiliyor musun? En basitinden içtiğin su miktarını artırabiliyor musun? O zaman tamam, sen serbestsin, sen diyet yapmak zorunda değilsin. Bir açıdan aslında insanlara söylemek istediğimiz şey de bu. Bizim sayfamızın en başındaki o
kuruluş amacının arkasında yatan şey bu. İnsanlar sürekli kilo alıyor, veriyor veya bir alışkanlığı kazanma ile ilgili ben daha çok bu alandan soru alıyorum. İşin daha psikolojik boyutuyla ya da motivasyonel boyutuyla ilgili. İşte buna başlıyorum ama yarım kalıyor, bitiremiyorum, tamamlayamıyorum. Bu kadar aslında düşündüğümüz kadar zor bir şey değil. Yani hayatı hem bazen biz zorlaştırıyoruz hem de kolaylaştırabilme gücünde aslında biz taşıyoruz. Önemli olan bunu fark edebilmemiz. Şimdi böyle söylediğim zaman da bazen insanlardan şu yorumu da alabiliyorum. Eminim ki içinizden videoyu izleyenler de bu şekilde yorum yapacaktır. O kadar kolay değil. Ya da tamam da her şey senin dediğin gibi olmuyor şeklinde olabiliyor. Evet, ben toz pembe ve her şeyin pürüzsüz aktığı bir hayattan bahsetmiyorum zaten. Çok kötü bir gün de geçiriyor olabilirsiniz. Ama eğer siz o günde mesela kendinize soluklanmak için 5 dakika ayırıyorsanız, belki bir temiz hava almak olabilir ya da kahve içmeyi çok seviyorsunuzdur. Belki bir 10 dakikalık kahve molası verdiniz. Kahve molasından önce gün çok kötü. Kahve molasından sonra gün çok kötü devam edecek. Ama eğer siz o molayı verdiyseniz ya da işte o soluklanma anını kendinize yarattıysanız, evet, siz o gün hayatınız için iyi bir şey yaptınız. Siz o gün kendiniz hayatınızı 10 dakikalığına da olsa kolaylaştırmış oldunuz. Kastettiğim şey aslında tam olarak bu. İnsanlar bazen sihirli değneklerin değmesini bekliyor. Ya da çok büyük, çok köklü değişimlerin olduğunda sanki her şeyin yoluna gireceğini düşünüyor. Ama ne yazık ki pratik hayatta işler böyle ilerlemiyor. Herkes kendi hayatı içinde farklı zorluklar yaşayabiliyor, farklı sıkıntılar yaşayabiliyor. Önemli olan o hayat dinamiğinde sana iyi gelen noktaları iyi keşfedebilmen, kendine nasıl iyi bakabileceğini bilmen, kendine nasıl sürdürülebilir bir şey kazandırabileceğini bilmen. İnsanların belki de bu noktada bir alışkanlık kazanımından önce yapması gereken ilk şey kendilerini tanımaları. Gerçekten ben nasıl bir insanım? Ben neyden hoşlanıyorum? Ben bir şeyi en fazla ne kadar yaparım? Ya da ben bir şeyi birisi için mi yaparım, kendim için mi yaparım? Yani aslında bu konular böyle konuşuldukça bir sonraki başlığı açıyor ya da kendi içinde çok daha fazla detaylanıyor. Ki zaman içerisinde elimden geldiğince her birini detaylandırmaya, farklı perspektiflerden ele almaya devam edeceğim. Çünkü bir açıdan hem anlatmayı çok seven bir insanım, hem de bazen bir şeyi birinden duyduğumuz noktada onu kendi iç sesimizle duyduğumuz andan çok daha farklı hissedebiliyoruz ya da anlayabiliyoruz. Ümit ediyorum ki birileri üzerinde belki de benim böyle bir etkim olacak. Dolayısıyla da ben hep anlatmaya devam ediyor olacağım. Umarım siz de dinlemeye devam edersiniz. Bugün genel itibariyle hayatın sürdürülebilir yanlarını nasıl görebiliriz diye konuşmuş olduk. Tabii ki biraz daha psikolojiye kaydığımız noktalar da oldu ya da klasik beslenme problemlerinden bahsettiğimiz noktalar da oldu. Bir açıdan aslında bunu bir tanıtım olarak da düşünebilirsiniz. Yani bundan sonraki haftalarda bu şekilde farklı farklı konuların bir anda videoya dahil olduğu ya da belki benim duygu değişimlerimin çok kolay bir şekilde videoya dahil olduğu şeyler izliyor olacaksınız. Benim için burada kamera karşısında olmak çok keyifli, çok güzel. Umarım sizler için de izlemek keyifli olur. Şimdilik sözlerimi burada noktalıyorum. Haftaya görüşmek üzere.